Merhabalar sevgili gönül dostlarım. Herkese namaste. Sesim iyi geliyor mu? İyi akşamlar. Herkese namasteler. Merhabalar. Bugün yine sizlerle derin çalışmalar yapmak istiyorum. Derin sohbetler yapmak istiyorum. Zihinlerden bahsedeceğiz. Zihin güçlerinden bahsedeceğiz. İnsanlar üzerinde oynanan psikik güçler, zihinler arasındaki bu kolektif bilince etkisi nasıl ve sizler bilincinizi katarak, zihinlerinizi katarak kolektif bilinçte neler üretiyorsunuz? Bu konular hakkında güzel sohbetler yapacağız. Ve en sonunda yine kolektif bilinci düzeltmek adına güzel, büyük bir meditasyon gerçekleştirelim. Nasıl olur sizce? Nilgün Kurnaz hoş geldin. Sevgili can dostum. Evet, yine canlı yayına başlamadan önce lütfen rica ediyorum. Gönül dostlarımdan, sevgili gönül dostlarımdan rica ediyorum. Paylaş tuşuna basarak daha çok kitleye ulaşmamızı sağlarsanız bu kolektif bilinç meditasyonunda çok etkili olur. Evet, bütünün en yüksek ayrına hemen bu videoyu paylaş tuşuna basalım ve like'ları arttıralım. Like'lar ve yorumlar arttıkça, paylaş arttıkça YouTube daha çok insanların önüne çıkartıyor videomuzu. Ve o zaman daha fazla insan bizi görüyor. Hemen sosyal medyamızı bunu bir paylaş yapalım arkadaşlar. Size 1-2 dakika müsaade. Merhabalar Elifçim. Hoş geldin. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyurun Raşa Hanım, hemen sorun hızlıca konuya başlamadan. Bir saniye. Arkadaşlar, Mısır tanrılarına onların mesajlarına ya da bilgilerine vakıf olmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bizler din boyutundan gelmiş insanlarız ve din boyutundan sonra var olmuş ve yaşam süren insanlarız. Dolayısıyla Rab boyutuna bağlı olmamız gerekiyor. Başka tanrılar ve başka galaktik federasyonların bilinçlerine bağlantı kurmamanız gerekiyor. Her şey bir bağlantıdır, her şey bir zihin oyunudur. Bu yüzden bugünkü konumuz zaten bununla alakalı. Zihinler arası bağlantıyı ve zihinlere atılan bilinçler, bu bilinçler kolektif bilinç haline getirilip insanlığın geldiği son nokta, konumuz bu. Sizler aslında psikik insanlarsınız. Psikik yetileriniz ve psikik güçleriniz artmaya başladı. Bunu nasıl kullanacağınız hakkında tabii ki bilgiler arayış içerisindesiniz. Ve bilgiler, donanımlar arıyorsunuz.
Burada dini bir sohbet yapmıyoruz. Dini yaptırımlar, bilinçler içerisinde değiliz. Hiçbir dini yargılamıyoruz ve hiçbir din kalıbının içerisinden konuşmuyoruz. Bir kere bunu e, net bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Dini terimler, sözcükler, sorular istemiyorum ve hiçbir dini de burada gütmeden ya da hiçbir dini yargılamadan birlik bilinciyle, barış ve sevgi bilinciyle anlatım yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, paylaşımlarımızı yaptık mı? Yaptıysak yavaş yavaş konuya girelim. Daha meziyetlerimizin %1'ini ancak kullanıyoruzdur. Ama gün geçtikçe psikik güçlerimizi, zihinlerle oynamayı, bilinçaltı yetilerimizi geliştiriyoruz. Ve geliştirdikçe doğaüstü güçler, psikik güçlerimiz açığa çıkmaya başlıyor. Şimdi yaşayan insanlar nefes aldıklarında soğudukları atmosfer içerisinde nefeslerini verirlerken ki düşünceleri kitle bilincine harmanlanıyor. Ve bu kitle bilincine harmanlandığında bilinçleri doğrultusunda ne tarz bir bilinçe, ne tarz bir kültüre, ne tarz bir düşünce yapısına sahipse çoğunluktaki insan sayısı orada o çoğunluktaki insan sayısının düşüncesinin yaptırımları kolektif bilinç haline geliyor. Ve son zamanlarda hayvanların çektiği acılar, ızdıraplar, bunlarla ilgili bundan yaklaşık 4-5 yıl kadar önce Başmelek Jopiel'in bir mesajının videosunu yayınlamıştım. Başmelek Jopiel'in mesajını video haline getirip sizlerle paylaştığımda hayvan aleminden ve bitki aleminden bahsetmiştim. Eğer ki bunlar bir uyanacak olurlarsa insanlığa atasıdır, tanrısıdır gözüyle bakmadıkları anda ne olur biliyor musunuz gibi bir videoydu bu. Kanal mesajıydı. İnsanoğlu 24 saat dayanamaz. Neslini öteye taşıyacak 24 saati dahi bulamaz. Bu sebeple bitkiler alemi ve hayvan alemi insanlığa büyük bir saygılıdır. Ama insanoğlu onlara hiç saygılı olmadı. Hiç sevgi enerjisini vermedi. Sadece kendini ve cebini düşündü. Ve dünya üzerinde büyük güçler ortaya çıkmaya başladı. Maddi güç. Ve bu maddi güç ve bunun silah haline gelmesi, tehdit haline gelmesi dünyayı büyük bir tehdit altına soktu. Doğa ana bir şekilde kendini temizliyor. Doğa ana bir şekilde silkeleme yapıyor ve kolektif bilince en fazla zarar veren yaşamlara bir nevi intikamını alıyor. Burada bizler kolektif bilinç olarak sevgi enerjisini hareket ettirmeliyiz. Ve şimdi sizlerle küçük bir meditasyon yapalım. Bu meditasyonu da zihinler arası bağlantı kurmak için yapalım. Zihinler arası bağlantı kurduğumuzda burada koşulsuz sevgiyi doğa anaya, hayvan alemine, koşulsuz sevgiyi, bütünlüğü, saygıyı sağlayabilecek bir bağlantı kuralım bu meditasyonla. Var mıyız? Hemen bir 90 kişiyi geçelim, 99 kişiyi geçelim. Hemen bu meditasyona başlayalım. Zihinler arası bağlantı meditasyonu olsun bu. Dünya üzerindeki yaşayan insanların zihinlerine biz buradan sevgi enerjisi göndereceğiz. Birlik enerjisi, barış enerjisi ve şifa enerjisi göndereceğiz. Hayvan alemine de, bitki alemine de bunu yapacağız. Ve bu global bir barış sağlayacak. Evet, paylaş tuşuna basmayanlar varsa hemen bassın ve 99 kişiyi geçelim. İlk önce bu meditasyona başlayalım. Psikik güçler açığa çıkıyor ve bu psikik güçleri artık burada kullanan bir grup haline geliyoruz. Biz artık burada kocaman bir aile olduk. Öyle değil mi arkadaşlar?
Çünkü her birinizi ayrı ayrı hissediyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Enerjinizi hissediyorum. Neredeyse zihinlerinizi okuyorum. Artık burada bir zihin bütünlüğü oluşmaya başladı, öyle değil mi? Aytencim hoş geldin. Aslında hayat dediğimiz biliyorsunuz ki kocaman bir rüya. Bu rüya matriksinde yaşarken insanlar bunu çok gerçeklik zannedip gerçeklik dediğimiz şeyi çok ciddiye alıp maddeselliği çok ciddiye alıp ve çok önemseyip maneviyatını unuttu. Şimdi biz bunu değiştirecek bir etki yaratalım ve bilinç yayalım. Burada zihinler arası bir bağlantı meditasyonu yaparak aramızda hayat dediğimiz olgunun bir rüya olduğunu fark ederek yaşamaya başlayalım. Ve her şey değişmeye başlar. Dün akşam uyku uyudunuz, rüyalar gördünüz ya da uyuduğunuzda rüyalar görüyorsunuz. Uyandığınızda o rüyada mısınız? Hayır, değilsiniz. Gerçeklik dediğimiz yaşamdasınız. Hayat dediğimiz yerdesiniz, buradasınız. O zaman o rüyayı kafaya takmaya gerek var mı? Hayır, yok. Aynı yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz olgu da bir rüyadır. Ahirete uyandığımız zaman, bu bedenden çıktığımız zaman, bu beden metriksinin kocaman bir hayat dediğimiz rüya olduğunu fark edeceğiz. Biz bu hayat dediğimiz, yaşam dediğimiz olguda rüyadaysak, peki bu rüyayı neden bu kadar ciddiye alıyoruz ki? Maddesel yaşamımızın, maddesel bedenimizin bir tek hücresini ele alacak olursak 10 binde 9.999'u zaten boşluk. Zaten yok. 10 binde biri var. Bütün biyolojinizdeki, bedeninizdeki hücre çekirdeklerini toplayabilecek olsaydık, sadece o 10 binde bir kısmını toplayabilecek olsaydık, bir mercimek tanesi kadar yapardınız. Zaten yokuz ki. Neyin matematiğini, neyin var olduğumuzun kuşkusunu, korkusunu yaşıyoruz. Bu korkuları, bu kuşkuları, bu realitesel kitle bilinci haline getirilmiş bu bombardıman aslında büyük bir savaş gibi. Bunu pek ciddiye almadan hayatın bir rüya olduğunu hatırlayarak bu rüyayı sanılarımızla, düşüncelerimizle değiştirebileceğimizi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü enjekte ediliyor, kolektif bilince korkular enjekte ediliyor. Biz bu yaşam dediğimiz rüyayı nasıl görmemiz gerekiyorsa, istiyorlarsa biz bu yaşamı öyle rüya gibi görüp öyle yaşıyoruz. Bakın bu son günlerde dünyanın gelmiş olduğu hal, vaziyet bu Matrix'e pompalanan bir rüya şırıngasıdır. Ülkeler arasında hiç mikrobun gitmeden oraya bu mikrobun ulaştığına eminim arkadaşlar. Çünkü 100 maymun hikayesi gibi kolektif bilinç haline getirildiğinde bu rüya görmemizi istediğimiz rüya bize gösteriliyor. O yüzden bu korona dediğimiz hastalık olgusu da bir rüyadır. Bu da bir rüya. Bu da bir matrix. Bu rüyadan da insanlar uyanacak. Ama atmosferimizdeki bu kitle bilincini dönüştürebildiğimiz ölçüde insanlar bunu çabuk atlatacak. Siz güçlüsünüz. İnsanoğlu çok güçlü bir varlıktır. Siz bu rüyanın yönünü değiştirebilirseniz ve değiştirmeye başlarsanız bu rüyadan çabuk geçilir. Çabuk atlarsınız ve çabuk unutursunuz. Ve kaos ortamlarından uzaklaşıp bakın çok büyük bir fırsat var, güzel bir fırsat var. Herkes evlerinde bir şekilde inziva yapıyorsunuz, öyle değil mi? Ben bu inzivaları geçmiş yıllarda çok yaptım. Çok yalnız başıma kaldım. Duruluyorsunuz, dinginleşiyorsunuz.
Zihinleriniz güçleniyor. Ama bu zihinler güçlenirken güçlü zihinde ne düşünüyorsunuz? Gözlerinizi kapattınız. Hemen şu anda zihninizle psikik bir enerji yaymaya başlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Koronayı mı? Nasıl binlerce insanın öldüğünü mü? Hayır. Şunu düşünüyoruz. Hemen zihnimizi güçlendirdik. Psikik enerjilerimizi hareket ettiriyoruz. Ve bu korona denen illet geçiyor. Bunu insanlık atlatıyor. En az hasarla insanlık bunu yeniyor. Evet, şimdi gözlerimizi açtık ve play. Tekrar başlattık. Rüyamız bu yönde gitmeye başlar. Biz sizden bunu istiyoruz. Yani zihinlerinizdeki gücü çalıştırmanızı, kullanmanızı, faydalı yönde kullanmanızı istiyoruz. Nasıl? Yapabilir miyiz? Şimdi zihinler arası bir bağlantı kuracağız ve bu zihinler arası bağlantı meditasyonunda herkes zihinler arası bir bağlantı, bir temas oluşturduğu andan itibaren zihinlerinden bu dünyanın başına gelen kaos enerjilerinin hepsinin geçtiğini, arkada kaldığını ve bunun ötesine geçtiğimizi, insanlık bilincinin bunu değiştirebildiğinizi düşüneceksiniz. Bunu imgeleyeceksiniz ve play tuşuna basıp oradan çıkacaksınız. Yani bilinç altında, zihinlerde kurduğunuz sinema, vizyon gözünüzü açtığınızda gerçekliğe yansır. Size bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu psikik olmaktır. Sizler psikiksiniz ve bu psikik enerjinizi artık kullanmanızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ama bunu mantıklı, daha doğru, daha bilgili ve bilinçli yapmalısınız. Her şeyden önce kendinize inanmalı ve güvenmelisiniz. Evet, zihinler susuyor. Herkes evlerde. Psikik güçleriniz artıyor. An ve an artıyor. Ama bu psikik güçlerinizi korkuyla kullanmayın. Acabalarla kullanmayın. Kuşkularla kullanmayın. Acaba buna yakalanır mıyım? Acaba bu böyle olur mu? Acaba yakınlarıma bir şey olur mu? Çıkın arkadaş bunlardan. Çıkın. Hemen zihninizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Her şeyin çok iyi olduğunu, iyileştiğini ve bu bir rüyaydı. Bu rüyayı da atlattık. Bunun ötesine geçtik. Artık her şey güzelleşti ve insanlar şifalanıyor. Açtık gözlerimizi. Bunu bu şekilde yapan insan sayısı çoğaldıkça bir sevgi, barış, koşulsuz sevgi ve barış enerjisiyle şifa dağıtan üstün nitelikli bir enerji, 350 bin negatif enerjili insanın yaratmış olduğu karanlık bilinç enerjisini altara eder, yok eder, buhar eder. Ve onun yerine kendi koyduğu altın tepsiyle koyduğu ve sunduğu psikik düşünceler devreye girer. Peki bir kişi koşulsuz sevgi ve barış birlik enerjisiyle düşünen psikik bir insan bunu yapabiliyorsa buradaki 99 insan çarpı 350 bin dediğimizde ne kadar büyük bir kolektif bilince etki edebileceğinizi bir düşünebiliyor musunuz? Bu sebepledir ki bakın şimdi 99 kişiye geliyoruz. Burada birlikte zihinler arası özür dilerim. Zihinler arası bağlantı meditasyonu yaparak biz burada bu rüyayı, bu matriksi değiştireceğiz. Var mıyız? Evet, varız. Ben bir telefonun uçak modunu alayım müsaadenizle. Telefon çalıyor da o yüzden uçak modunu aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar.
Evet, şimdi meditasyona başlayacağız ve bu meditasyona başladığımızda hepinizin zihinlerini doğru kullanmanızı rica ediyorum. Zihinlerden neyi kullanıyoruz? Bu kaos enerjileri, bu virüs enerjileri geçti, bitti düşünüyorsunuz. Bunu arkada bıraktık ve yepyeni cennetvari yarınların, herkesin şifalandığı yarınların imgesini yapıyorsunuz zihinlerinizden. Bunu yapabilirsiniz değil mi? Herkes güzel yarınlar imgeleyebilir mi? Herkesin güzel cennetvari hayalleri ve rüyaları vardır, öyle değil mi? Bunları yapalım. Ve bunları yaptığımızda her şey değişmeye başlayacak ve kolektif bilince etki etmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi herkes bir meditasyon hali alsın. Meditatif bir pozisyon alalım. Sanırım şu anda herkes hazır. Hemen zihinlerimizi kontrol altına alıyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Zihinlerimizi boşaltıyoruz. Derin bir nefes alalım. Zihnimizi boşaltıyoruz. Aldığımız nefesin farkına varıyoruz. Ve tüm zihinlerimizdeki kilitlerin hepsini açıyoruz. Zihnimizdeki tüm kilitlerin hepsini açıp zihnimizi serbest bırakıyoruz. Ve şimdi burada bizi dinleyen, bu grupta olan herkesle bağlantı kuruyoruz. Ve daha sonra bu videoyu izleyecek olan binlerce insanla da zihinsel bir bağlantı kuruyoruz. Derin bir nefes alalım. Bu zihinler arası bağlantıyı kururken bunun gerçekliğine inanın. Kendinize güvenin. Şu anda buradaki bizi dinleyen insanlarla zihinsel bir bağlantı kuruyoruz. Şimdi burada ve yeryüzünde, dünyada en güçlü zihinsel kolektif bilinç gücü açığa çıkmak üzere. Buradaki onlarca insanın zihinsel bağlantısı gerçekleşmeye başladı. Evet, zihinlerin kilitlerini açtık ve zihnimizi özgür bıraktık. Şimdi derin bir nefes alalım. Herkes kolektif bilince yeni bir psikik enerji göndermeye başlasın. Gönderdiğiniz enerjiler kaosların geride kaldığı, koronanın geride kaldığı ve insanlığın bunu atlattığıyla alakalı. Ve sonra yeni bir düşünce, yeni bir bilinç, yeni bir sinema, vizyon oluşturuyoruz. Evet, tekrar sımsıcak güneş doğuyor. Ortalık yemyeşil. Çiçekler açmış, bahar gelmiş. Aileler, sevgililer, insanlar el ele, barış içerisinde, sevgiyle dolaşıyorlar. Ve dünyanın, yaşamın tadını çıkartıyorlar. Melekler de bu insanları görürken sevinç gözyaşları döküyorlar. Şu anda bunu yapan bu topluluk yeryüzündeki bundan daha büyük bir aynı anda kolektif bilinç olduğunu zannetmiyorum. Şu anda yalnızca siz varsınız. Şu anda mistik ve psikik güçleri oluşturan sizleri melekler alemi heyecanla bekliyor. Size gıptayla bakıyor. Derin bir nefes alalım. Şu anda buradaki topluluğu melekler izliyor ve melekler sizi destekliyor. Üstad ruhlar sizi destekliyor. Bu kolektif bilinç etkisini yenebileceğinizi biliyorlardı. Bir gün bunun gerçekleştirebileceğinizi biliyorlardı. Ve siz bu kaos enerjilerini altar edip yok ettiniz. Yeni bir psikik güç, yeni bir psikik enerji var ettiniz. Sevgi,
birlik, barış, şifa ve yemyeşil çayırlar, sımsıcak güneş, kumsal ve mutlu, huzurlu bir yaşam. Bunu yaratıyoruz. Bunu birazcık daha süslüyoruz, detaylandırıyoruz. Rengini, kokusunu, tadını oluşturuyoruz. O çimlerin kokusunu duyumsuyoruz. O çiçeklerin, çimenlerin kokusunu duyumsuyoruz. Çocukların neşeli gülme seslerini duyuyoruz. Güneşin sıcaklığı kumsaldaki kumları ısıtmış ve orada herkesin sevgiyle güneşlendiğini, huzur ile doğaya baktığını ve yaşadığını imgeliyoruz. Bu kadar. Bu kadar. İşte siz böyle güçlüsünüz ve psişiksiniz. Bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde play tuşuna basıp devam ettirip yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Kaos enerjisini dönüştürüyorsunuz. Çok normaldir. Buradaki kaos enerjisini dönüştüren sizleri tebrik ediyorum. Buradaki bu psikik ailemi tebrik ediyorum. Harikasınız. Bunu başardınız ve şu an itibariyle bu enerjilerin büyük bir bölümünü değiştirdiğinize eminim. Buna canı yürekten inanıyorum. Ve sizler de kendinize inanın. Hayat dediğimiz rüya, bu canlı bağlantının ismidir. Ve aynı zamanda da şu anda nefes alıyorsunuz, şu anda beni izliyorsunuz, bu bir rüyadır. Bu rüyaya yön vermek sizin elinizde. Bilinçaltınıza attığınız bilgiler bu rüyaya yön verir. Peki biz az önce bilinçaltımıza ne attık? Ne verdik bilinçaltımıza? Çünkü bilinçaltı dediğimiz yer esas yaratım alanımızdır. Oraya daha güzel bilgiler ektik ve çıktık oradan. Ne oldu? Bilinç altındaki kaoslar, karanlıklar değişti. İnsanların bedenlerinde şifa çalışması yaparken şifacı olmak, Tanrılar Okulu gibi yarın öbür gün sizlerle büyük mistik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bunları kanalımızın katıl butonu açıldığında sizlerle bu katıl butonuna dahil olan insanlarla orada ileri mistik bu güçleri nasıl hareket ettirebilirlerle alakalı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Buradan size bunun müjdesini vermek istiyorum. Evet Denizciğim. Çok güzel. Hayat dediğimiz rüya, gerçekten de bu bir rüyadır. Bu yaşam bir rüyaysa bu rüyayı pek ciddiye almadan oyun alanında yaşamak gerekir. Zihinlerdeki oyunlar aynı çocukluğunuzda yaptığınız gibi. Çocukluğunuzda birçok insan şunu yapmıştır, parmağıyla konuşmuştur. Ya da bir objeyle konuşmuştur. Buranın bir oyun olduğunu biliyordur. O aslında onun farkındadır. Ama yaş ilerledikçe o çocuğu gören ebeveynleri ona yaşamın ne kadar ciddi olduğunu ona sürekli aşılamıştır. Bilmeden yapmıştır bunu. Kızım sen ne yapıyorsun? Çocuğum sen ne yapıyorsun? Deli mi bu? Kafayı mı yedi bu diye psikiyatrilere götürmüşlerdir. Aslında o çocuk buranın rüya olduğunu zaten biliyor ki. Biz burada rüya matriksinde yaşarken gözlerimizi kapatıp bu rüyanın gidiş hattını değiştirebiliriz. Bunu ne kadar insan yapabilirse bu matrix o kadar değişir. Burada barış, birlik ve koşulsuz sevgi alanında olan insanlarla bunu yaptığımızda ne derece değişir? Buna siz karar verin.
İşte bu psikik olmaktır. Sizler artık psikik güçlerinizi hareket ettirmeye başladınız. Sizi tebrik ediyorum. Bilinçaltınızı çok fazla bu kaos enerjileriyle, dünyanın gelmiş olduğu bu durumla fazla doldurmayın. Zihninizi biraz dinlendirin. Meditasyon yapın. Bir boşaltın. Her gün bir 15-20 dakika bunu mutlaka kendinizde yapın. Bunu yapabilirsiniz. Evet, güzel soru varsa, değerli bir soru varsa alabilirim. Evet, her gün kendinize bir 10-15 dakika ayırın. 10-15 dakika boyunca hemen bu kaos enerjilerini yok edin, onu atlattığınızı düşünün ve yepyeni yemyeşil çayırlar, çimenler, sımsıcak kumsallar, barış ve sevgi içinde aileler, insanlar kol kola sarmaş dolaş gezdiğini ve mutlu olan insanları gördüğünüzü imgeleyin ve oradan çıkın. Hemen o alandan çıkın. Gözlerinizi açın ve dünya öyle olmaya başlayacaktır. Bunu yapan insan sayısı çoğaldıkça kolektif bilincin etkilerini dönüştürürsünüz. Eski bilinçteki korku, dar kalıplar ve bu tarz bilinçlerle yaşayan insanlar bir şekilde sistem tarafından artık gitmeyi seçtiler ve azalıyorlar. Artık yeni dünyanın yeni enerjileri harekete geçmesi için bu düzen zaten ilahi bir düzendir. Ama bunu en azıyla, en yavaşıyla, en sakiniyle geçmesine niyet ediyoruz. En az hasarlarla atlatılmasına niyet ediyoruz. Tabii ki tüm yaratımda her şey tam da olması gerektiği gibidir. Bu bir ilahi plandır. Aslında buna ilahi planın şu anki yaptığına saygı duymak lazım. Fakat ilahi planın içerisine insanlar, az önce konuşmamızın başında girdiğim konu buydu. Tam anlaşılmadığını hissettiğim için tekrarlamak istiyorum. İlahi planda her şey tam da olması gerektiği gibidir. Buraya kadar süper. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ama fakat gücü elde eden, kolektif bilince yön veren, kendini gerçek tanrı gibi, sahte tanrı gibi maddi güçlerle dünyaya şekil vermeye çalışan, yön vermeye çalışan süper güçler var. Bu süper güçler bu kolektif bilince şiringa yapıyorlar. Korku şiringası, hastalık şiringası. Buraya virüs gelmeden 100 maymun hikayesi gibi birileri virüslü hastalığa kapılabiliyorlar. Bu kolektif bilinç atmosferimizde olduğu zaman bundan birisi çok korkarsa çekim yasasında ve mistik psikik güçler harekete ve devreye girerek o korkularını devreye sokar ve o hastalığa kapılıverir. İşte bu şekilde bunun olacağını bildikleri için sürekli her yerde bundan bahsediyorlar. Bu bilinçleri, bu korku bilincini atlatıp bunu yendiğimizi düşünecek zaman ayırmanız gerekiyor. Bu bir nevi psikik savaş gibidir arkadaşlar. Yani savaş demeyelim, doğru kelime şu galiba. Psikik mücadele. Birileri bu tohumları ekmeye çalışıyor. Sizler gibi birileri de bu ekilmiş tohumları temizlemeye çalışıyor. Korku, virüs, yangınlar, deprem, bunların hepsini yok edip toprağın altına gönderip yemyeşil, sımsıcak güneşleri olan, yarınları imgeleyecek olan sizler gibi insanlar da var yeryüzünde. Siz yalnız değilsiniz. Biz yalnız değiliz. Bizim gibi on binlerce insan var bunu yapan. Zaten bunu yapabilen insanların yüzü suyu hürmetine insanlık evrimini atlatabilecek. Bu yüzden bu sebeple galyana kapılmayın, korkuya kapılmayın. Sürekli gün içerisinde 10 tane korona ile ilgili konu konuştuysanız 10 tane de güzellikle ilgili, hatta 11 tane de güzellikle ilgili
güzel hayallerle ilgili hayal konuşmaları yapın. Her zaman için negatif olan sohbet, pozitif olan sohbetten az olsun. Gününüzü böyle kapatın. Gününüzü böyle kapattığınız zaman emin olun her şeyi değiştirmeye başlarsınız. Kesinlikle ve öyledir. Evet, orada bir soru gördüm. Ümit Bulut, hayat amacını bulamayan kaybolmuş insanlara nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Hayat amacını bulamamış. Hayattaki amaçları bir kenarıya koyup ruhsal amacını hatırla derim sana. Maneviyat amacını hatırla derim. Özünü bulduğun zaman, ışığını bulduğun zaman, ruhunla bedenini bütünleştirmeyi bulduğun zaman hayat amacını zaten bulursun. Hayat amacın, bu dünyaya gelmişsin, sevgiyi, barışı, birliği, duyusallığı, tenselliği ve tat dediğimiz deneyimi yaşamaya geldin. Ve burada deneyimi yaşayabildiğin kadar yaşarken bunu en güzeliyle deneyimlemek için Rabbin istediği yolda, ışık yolunda gitmen gerekiyor. İşte hayat amacın bu olması lazım. Bana göre böyle. Soru daha var. Zihninizi susturmanın en etkili dönüştürme yolu nedir? Elinizden bir bilinç enerjisi çıkar. Şakanıza koyun. Zihnimi kapatıyorum, boşaltıyorum. Şu anda tüm düşünceleri siliyorum. Bir printer gibi zıt 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 bembeyaz oldu. Şu anda bembeyaz bir sayfa var. Oraya yenisini yazıyorum. Yeni filmin senaryosunu yazdım. O filmi oynatmaya başlıyorum. Figüranlar, başrol oyuncuları hepsi oynuyor ve gözlerimi açıyorum. Bu kadar basit. Bunu yapabilirsiniz. Bu senaryoyu yazıp, bu filmi yönetmen gibi zihninizin içinde oluşturup play tuşuna basın, geçin karşısına, yaşamınızı izleyin. Sizler gözlerinizi kapattığınızda orada büyük bir film senaryosu üretirsiniz ve gözlerinizi açtığınızda da o senaryoyu izlersiniz. Ne kadar kaliteli senaryo üretirseniz o kadar güzel bir film izlersiniz. Yaşam dediğimiz rüya böyle bir şey. Ginatel, sürekli kötü enerjiler açığa çıkıyor diyorsunuz. Anlaşmalar oldu dediniz. Bu anlaşmaları kim yapıyor? Neden üçüncü boyuttaki enerjiler gidiyor? Daha açık anlatabilir misiniz? Daha açık anlatabilir miyim? Bunu zaten bizim aramızdaki birçok insan biliyor. Dünyamız dördüncü boyut zaman tüneline girdi. Güneş sistemimiz komple 26 bin yılda bir turunu tamamlar ve bir kat üste çıkar. 26 bin yılda bir. Bu dördüncü bir 26 bin yıl. Yani dördüncü boyut zaman tüneline giren bir güneş sistemimizden bahsediyoruz. Ve biz dördüncü boyut zamanını yaşıyoruz. Beşe hazırlanıyoruz. Ve dördüncü boyut zamanına ayak uyduramayan üçüncü boyut zihinler, bilinçler, enerjiler, yaşamlar buradaki dördüncü boyut titreşimlerine 2012 yılından itibaren giren dördüncü boyut enerjilerine ayak uyduramayan enerjiler sistem tarafından zaten geride bırakılıyor. İlahi plan, ilahi sistem, melek mesajları bu şekilde. Ayak uydurabilen insanlar dördüncü boyut zaman tünelindeki enerjilere, titreşimlere bir şekilde ayak uydurup titreşimlerini bu zaman çizgisine uyumlayıp yarınlarını oluşturabilip ve evrimini geçirebilecek olan insanlardır. Ve sizler şu anda yaşayan insanlar bunu hak ettiğine eminim. O yüzden güzel düşünceler hepinizin hakkı. Güzel yaşam hepinizin hakkı. Bunun için sevgi, barış, birliği düşünelim. Sakin olalım. Olumsuz senaryolar, komplo teorileri üretmeyelim. Hep güzel şeyler üretelim, güzel şeyler düşünelim, zihnimizi öyle serbest bırakalım. Bu kadar.
Özgenur, yarın 24 Mart için bir ritüel paylaşacak mısınız? Yeni ay yarın hocam. Yarın dilerseniz bir yeni ay meditasyonu için toplanalım. Birlikte yeni ay meditasyonu gerçekleştirelim. Buradaki bizi dinleyen 100 kusur insanla, yarın umuyorum ki 1000 kusur insan oluruz. Ve burada 1000 kusur kişi birden aynı anda bir yeni ay ritüeli gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Bence çok güzel olur. Müjgan Coşkun Tuncel, hocam hayatımızda yaşadığımız kısır döngülerden nasıl çıkabiliriz? Az önce söylediğim teknikle o kısır döngülerin hepsini, yani temin az önce kolektif bilinç etkisinde yaşamda olan her şeyi nasıl ben size tarif ettim. Kapatın zihninizi, her şeyi güzelleştirin ve açın salın dediğim gibi kendi yaşamınızda da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Olumsuz giden bir yaşam olgunuz varsa zihninizi kapatın, bir meditasyona girin, boşaltın. Bunun bir rüya olduğunu, Matrix olduğunu hatırlayın. Zihninizin bir oyun olduğunu hatırlayın ve hemen o zihninizi kontrol altına alıp istediğiniz şekle çevirip salın gitsin. Bunu yapın. Arka arkaya yapın. Su terazisi gibidir arkadaşlar. Benim bu söylediğimi yaptığınız güzel düşünceler ne kadar ağır olursa ötekisini bastırır. Yok eder. Ama insanlar temin de söylediğim gibi haberlerde, sohbetlerinde, konuşmalarında hep kaos, hep kaos, hep kaos bahsederlerse, ağırlıkta bu taraf olursa yaşam o tarafta ağır basar. Güzel hayaller, olumlu değişimler, dönüşümler düşünen insan, %51 kısmıyla bunu düşünen insan böyle bir güzellik yaşar. Olumsuzu %51 düşünüyorsa olumsuz yönde %51 yaşar. Ama olumlu yönde %51'i geçiyorsa eğer, %50 %50 değil bakın. %50'yi biraz geçmeye başladığı zaman olumlu taraf devreye girmeye başlar. Ve yaşantınızda o matrix'i, o rüyayı yaşarsınız. Mucize gelin kaynana, hocam iç sesimizin zihinden mi, kalben mi yani ruhen mi olduğunu nasıl ayırt ederiz? Teşekkür ederim. Kalben, ruhen. Zihnin bir kalbi yoktur. O bir farklı bir bilinç dediğimiz enerjiyle işler. Bir biyolojide tam takım, yani bir futbol takımı nasıl tam kadroyla oynanıyorsa kalbin, ruhun, biyolojik bedenin bir takım oyunu gibi hep birlikte zihinde buluşur ve zihinde bilinç altında yeni bir yarın yaratır, bir an sonrasını yaratır ve anda tekrar açığa çıkar. Andan içeriye girersin, yarını yaratırsın, tekrar andan dışarıya çıkarsın. Bu meditasyonları daha derin, profesyonelce yapmak isteyen gönül dostlarım varsa özelden birebir seanslarla bunları gerçekleştirip çalışmasını yapabiliriz arkadaşlar. Mercan Macrem, negatif enerjilere karşı en etkili koruma yöntemi var mı canım hocam? En etkili koruma yöntemi şudur ki, negatif enerjilerin bana hizmet etmesine izin veriyorum. Korkuyu bırakacaksınız. Kaosu bırakmış olursunuz korkuyu bırakırsanız. Kaos enerjisi, negatif enerji korkuyla beslenir. Kaosla beslenir. Yargıyla beslenir. Siz bunları ne zaman bırakırsanız negatif enerjiyi de bırakmış olursunuz. Hayal, umut, barış, koşulsuz sevgi, birlik, bunları daha çok düşünürseniz o zaman siz kaostan, negatiflerden kurtulmuş oluyorsunuz. Işığın yolunda ilerliyorsunuz ve onlar da size hizmet ediyor. Bu böyledir. Evet. Arkadaşlar canlı yayınlarımız faydalı geçiyor mu?
Aa, Emel Çiçek gelmiş. Emel Çiçek, hoş geldin. Canlı yayınlar daha fazla olsa da düşünüyorum. Arkadaşlar, ara sıra birazcık özleyin. Her gün her gün olursa bu sefer de özlem olmaz. O zaman da lezzeti kalmaz diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Almanya'da selam Hilal Ayşe. En son yaptığımız canlı yayın 2 gün önce miydi? 2 gün önceydi sanırım. En son yaptığımız canlı yayında arkadaşlar 50 kusur kişi şifalanmış. Wow. Yani o kadar güzel etkileri olmuş ki çok ciddi dönüşümler olmuş ve çok ciddi telefonlar, görüşmeler ve şükürler aldık. Bunları duymak beni çok sevindiriyor. İşte bu kolektif bilinçte bu birliğin ek rezonansıyla oluşmuş mistik psikik güçlerdir. Sizler de bu psikik güçlerinizi geliştirmek istediğinize eminim. Bunu nasıl kullanırım diye arayışlar içerisinde olduğunuza eminim. Evet, bir de Beren. Şifa da yapalım. Nasılsa burada zihinler arası bağlantı kuruldu. Bu zihinler arası bağlantı kurulmuşken hem bu bağlantıyı tekrar kurup tekrardan zihinler arası bağlantıyla buradaki herkesi şifalandıralım. Okey? Ama bir şartım var. Buradaki insanlar zihinler arası bağlantı kurulduğunda güzel, iyi bir nefes almaya başladığında, zihni temizlendiğinde, şifayı bulduğunda yorumların altında belirsin arkadaşlar. Ve bu videoyu en az 3 arkadaşıyla, 3 sevdiğiyle paylaşsın. Var mıyız? 3 sevdiğini de bu kolektif bilincin içine dahil etmiş olur ve dolayısıyla daha çok kitlelere ulaşmış oluruz. Hadi bakalım. O zaman hemen bir meditasyon hali alalım tekrar. Nefesimizi fark edelim. Bakın, bu kelimeyi herkes es geçiyor. Aldığın nefesi fark et. Nefes alırken nefes aldığının içinde ol. Bilincinde ol. Lütfen şu anda derin bir nefes alırken ne kadar güzel derin nefes alabildiğini düşün. Ve bir daha nefes alırken bu sefer nefesinle birlikte zihnini en alta gönder. Bilincini en alta gönder. Ta solar plexusuna kadar. Şu anda bunu yapın. Derin bir nefes alın. Bilincimi en derinlere indiriyorum. En derinlere. Orası güvenli alan. İlahi yaratım alanı, solar plexusum. Şu anda oraya oturdum, oraya yerleştim. Herkesin gözleri kapalı. Derin bir nefes daha alıyoruz. Ve şimdi buradaki tüm insanlarla zihinsel bir bağlantı kuruyoruz. Herkes buradaki insanlarla zihinsel bağlantıya izin versin. Ve buna inansın, hissetsin. Şu anda birçoğunuzun hissettiğini hissediyorum. Kafalarda karışıklıklar var, çoğunu hissediyorum. Korkular var, çoğunu hissediyorum. Hepsini dönüştürüyoruz. Şu anda burada birleşen zihinlerle birlikte, bu birleşen zihinlerin içindeki bazı zihinler içerisindeki korkuyu hep birlikte temizliyoruz arkadaşlar. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Buradaki şu anda 114 kişiyle birlikte aramızdaki bazı insanların zihinlerindeki korkuyu temizliyoruz. Herkes bunu imgelesin.
Ve şimdi zihinsel bağlantı kurulmuşken buradaki insanlar içerisinde bazılarının ağrıları, biyolojik problemleri var. Aslında bunlar problem değil. Bilinç altlarında atmış oldukları korkuları, kuşkuları, kaygılarıdır. Hemen bu hastalık denilen korku, kuşku ve kaygı enerjilerini temizliyoruz. Onları tutuyoruz ve buradaki kolektif bilincin dışına atıyoruz. Onlar artık gittiler. Onlar artık zihinleri temizlendi. Bilinç altları temizlendi. Ve o kuşku, korku, kaygı enerjileri artık bu grubun dışında. Ve bu grup temizlendi. Bu grup şifalandı. Ve şu an itibaren tertemiz zihinler, bilinçler var. Buradaki zihinler birleşmişken buradaki zihinlere sevgi ekiyoruz. Birlik ekiyoruz. Barış ekiyoruz. Neşe dolu, mutluluk dolu yarınlar ekiyoruz. Bu rüyayı oluşturuyoruz şifalı, güzel yarınlar için. Bolluk içerisindeki güzel yarınların deneyimleri için şu anda bu bilinç altlarındaki zihinlerde oluşturuluyor ve her şey oluştu bile. Yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Buradaki insanların hepsi şu anda şifalandılar. Çünkü zihinlerindeki Matrix enerjilerini bilinç altlarına attıkları korkulardan, kuşkulardan, kaygılardan kurtuldular. Gözlerinizi açabilirsiniz. Artık şifalısınız ve öyledir. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu video birazdan işlendikten sonra, yayına verildikten sonra bu videoyu tekrar açıp altlarında oraya hissettiğiniz tüm duyumsamaları yazmanızı rica ediyorum. Çünkü ben onları tek tek okuyorum ve bazıları daha okuyup ilham alsınlar istiyorum. Değişiminizi, dönüşümünüzü ve hissettiklerinizi bu video yayınlandıktan sonra lütfen altına yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Şu anda hissettiğiniz yüksek enerji ve titreşim buradaki insanlarla oluşturmuş olduğunuz kolektif bilinç topluluğunun birlik enerjisidir. Buradaki kolektif bilinç topluluğunun birlik enerjisiyle şu anda güçlenmeye başladığınızı hissediyor musunuz? Evet, hissediyorsunuz. Bunu şu anda tüm zihinlerle bağlantı kurulduğu için zihnimden görebiliyorum, hissedebiliyorum. Fakat lütfen buradaki bu topluluk, bunun bir ismi olmalı. Bu çemberin ismi Blue Circle olsun. Ve bu Blue Circle çemberinin, yani mavi çemberin her bir bireyine de Sham Blue densin. Sham ışık demek, Blue mavi demek. Mavi ışık çemberi. Ve bu mavi ışık çemberini oluşturan sizler. Ve buradaki kolektif bilinç topluluğu her canlı yayında buluşarak burada mistik, derin, büyük çalışmalar gerçekleştirelim. Bizim bu toplantılarımız, canlı yayınlarımız bu şekilde ilerlesin. Güzel fikir değil mi arkadaşlar?
Sizlerle koskocaman global bir aile olduğumuzu hissettiğim için az önceki bu derin çalışmaları sizlerle yapmaya başladım arkadaşlar. Ama daha derinlerini, daha geniş sohbetler içerisinde 3 günlük kamplarla bunu nasıl yapabileceğimizi bir düşünsenize. O yüzden birçoğunuzu da kamplarda görmek isterim. Çünkü içinizden çok büyük cevherler çıkacak, bunu hissediyorum. Ben de hafifledim. Şu anda kendim çok güçlü hissediyorum. Çünkü sizlerle zihinsel bir kolektif bağlantı enerjisine girdik. Ve zihinler arası bağlantı kurduk. Psikik enerjileri hareket ettirdik. Evet arkadaşlar, tekrar söyledik ama her yerde yayını var. Bilmeyenler için bir kez daha söylüyorum. 12 Nisan'da Green Park Otel'de seminerimiz var. Günlük seminer. Çok cüzi fiyat tuttuk ve herkes bize ulaşabilsin diye. O seminere gelen, katılan kardeşlerimizin arasından 24 Nisan'daki kampımıza kayıtlar gerçekleşecek. 24 Nisan kamp, ilk 12 Nisan'da seminer. O zamana kadar da bu kaos enerjileri son bulacağına, yaşamın normale dönüşeceğine eminim ve hissediyorum. Sizler de buna bu gözle bakın. Kaos enerjisini beslemek yerine, içine girip o korkuyu beslemek yerine bence güzel yarınları bu şekilde niyetlerle oluşturmak çok daha değerli. Bu yüzden bunu yaptığımı biliyorsunuz zaten, hissediyorsunuz. Hocam Müjgan Coşkun Tuncel, hocam kamplarla ilgili bilgi paylaşımı yapsanız daha fazla neler yaptığınızı. Arkadaşlar sosyal medyada bunun bilgilerini paylaşıyoruz. Yani Instagram ve Facebook'ta paylaşıyoruz. Bu yüzden Instagram'ımı takip edin. Facebook'tan da İlker Öncel beğen sayfasını takip edin. Oradan zaten bunların etkinlik oluşturulmuş hallerini ve resimlerini mutlaka göreceksiniz. Son paylaşımlarımız da var. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyen arkadaşlar varsa lütfen ilker.oncel yazarak Instagram'da da takip alsın. Çünkü burada bir canlı yayın yapılacağı zaman Instagram'da haber veriyorum. Orada yoksanız YouTube'un tuş kilidini açtığınız telefonunuzun YouTube'un aplikasyona bastığınızda bildirimi öyle göreceksiniz. Değilse nasıl göreceksiniz canlı yayın olduğunu? İşte kaçırdım diyen onlarca insan oluyor. Ama Instagram'dan da takip ederseniz her canlı yayın olmazdan önce Facebook ve Instagram'da bunun bildirimini yapıyorum arkadaşlar. O yüzden ilker.oncel yazarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar olsun. Yine bir saati doldurduk. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Muhteşem yarınlar insanlığındır diyorum. Sizlerindir. Güzellik, barış, birlik, bolluk, deneyim sizlerle olsun. Ve öyledir sevgili can dostlarım. Ve öyledir.